Merhabalar, Filiz Gökdemir ben. Kumaş Fırsatı YouTube kanalındaki videolarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Üçüncü kaban videomuzda seri olarak sizler için hazırladık. Erkek yaka kaban dikiyoruz. Yine önden klasik cepli çalışacağız. Çok güzel ekoseli bir kumaş seçtim. Astarlı yapıyoruz tabii ki. Ekoseli bir kumaş olduğu için normalde 2 metreden çıkacak bir kabanı 2,5 metre kumaş kullanacağım. 1-1,5 metre kadar astar da yeterli olacaktır. Buyurun başlayalım. Önce düz bir çizgi çekiyorum. Karelerimizin üst üste denk gelmesine özen gösteriyorum. Kumaşımı 2 kat katlıyorum. Önden öncelikle yaka payımızı veriyorum. Ben 8 santim veriyorum. Daha kısa da verebilirsiniz. ...8 santim klapa payı veriyoruz. 8 santim payımızdan sonra 9 santim yaka genişliği veriyorum. Ön parçayı çalışıyoruz. 9 santim yakamı aşağıya doğru iniyorum. Şöyle bir kare oluşturuyorum. Daha sonra buradan 1,5 santim yukarı çıkıyorum. Buradan 1,5 santim aşağıya iniyorum. Ve yakamın düzünü alıyorum. Omuz genişliğim 13 santim. Omuz düşüklüğümü 3 santim aşağıya iniyorum. Ve hemen düzümü alıyorum. Göğüs düşüklüğüm 27 santim. Göğüs düşüklüğü ve bel düşüklüğü ölçümleri için temel beden kalıbı videomuz var. Kumaş Fırsatı YouTube kanalımızdan destek alabilirsiniz. Hemen kabanımın boyunu ölçüyorum. 90 santim kabanımın boyu. Ben 5 santimde tabii kıvırma payı veriyorum ve buradan işaretimi alıyorum. Etek düzünü alıyorum. Göğüs düşüklüğü düzünü alıyorum. Çalıştığımız kaban 40-42 beden arası. 40-42 beden arasında kol evi düşüklüğümüzü 24 santim düşebilirsiniz. Bunun göğüs düşüklüğümüzle hiçbir ilgisi yoktur. Denk geldi. Bunu da nasıl hesaplayabilirsiniz? Bel düşüklüğü 41 bölü 2 21 artı 2 yapıyoruz 23. Ben kaban olduğu için 1 santimle fazladan verdim. 24 santim yaptım. Evet, şimdi göğüs bölü 4 yapıyoruz. Göğüs bölü 4 kaban olduğu için artı 3 yapıyorum. 26, 3 daha eklediğimde 29. Buradaki patımdan itibaren ölçümü alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Kol evinden 5-6 santim yukarı çıkıyorum ve şurayı bu şekilde birleştirebilirsiniz. Mektep rigamı alıyorum ben. Tabii ki bununla çok daha pratik. Şöyle yerleştirip çizimimi gerçekleştiriyorum. Ve etek boyumu da neye göre yapıyorum? Tabii ki basen düşüklüğümü öncelikle bulmam lazım. Ne yaptık? Bel düşüklüğümüzü bulduk. Bel düşüklüğünden itibaren 20 santim basen düşüklüğü. Hemen onun da düzünü alıyorum. Basen bölü 4 yapıyorum. Basenimizi ölçüyoruz. Dediğim gibi kalıp videomuz, temel beden kalıbı videomuz YouTube kanalımızda mevcut. Basen bölü 4, 27 artı 3, 30. Dikkat ederseniz dikiş payını vermedim. Keserken vereceğim. Hemen 30 santimi buradan işaretliyorum. Eteğimin çok geniş olmasını istemiyorsam etek kısmına da, çünkü çok uzun bir etek kullanmadım, 1 santim fazlalık veriyorum. 31 santim. Düz bir şey inecek. Öyle düşünelim. Ve çizgilerimi birleştiriyorum.
Evet, beden çizimimiz şu anda hazır. Yaka çizimime geçiyorum hemen. Yaka düşüklüğümü 20 santim aşağıya iniyorum. 20 santimden sonrasına da 4 santim çift düğmeli bir kaban çalışıyoruz. Eğri rigamı alıyorum. Yakamı bu şekilde çiziyorum ve kesiyorum. 1 santim dikiş payı bırakarak. Arka beden için yine ikiye katlıyorum kumaşımı gördüğünüz gibi tersinden. Yine 1 santim dikiş payı bırakıyorum. Arkaya dikiş vereceğiz. Ön bedenimi alıyorum. Bıraktığım klapam hariç onu 1 santim dikişime yerleştiriyorum. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken karelerin denk gelmesi. Evet, karelerimi düzenliyorum. Burada yapacağımız 2 işlem var. Öncelikle arka yakamı 3 santim uzatıyorum. Hemen omuz çizgimi çiziyorum. Ön yakamda olduğu gibi arka yakamı da 9 santim, 1 santimde dikiş payı vererek arka dikiş payı 10 santimden çizip hemen yakamı yükseltiyorum. Arka yakamı 3 santim iniyorum. Şuradan düzümü alıyorum. Omuzumu da birleştiriyorum. Arka kolda 1 santim kol evinden genişlik bırakıyorum. Şimdi klapayı kesiyoruz. Klapa için şöyle yine 2 kat bir parça kestim. Ön parçamı aldım. Çizgileri eşit gelecek şekilde yerleştirdim. Düz olmasına dikkat ediyorum. Ön parçamı kaldırıyorum. Omuz genişliğini 7 santim veriyorum. Ön klapa payımı 20 santim veriyorum. Kaban olduğu için biraz geniş alıyorum. Eğri rigamı alıyorum. Omuzdan yerleştirip şöyle ve alttan 7 santim kısaltıyorum. Bedenimizden klapamız ve astarımız 7 santim kısa olacak. Paysız kesiyorum dikiş payı bırakmadan. Kumaşımı 2 kat katlıyorum kol için. Karelerin yine denk gelmesine dikkat ediyorum. Bir dikkat etmem gereken noktada ön parçamı alıyorum. Bakın. Çizgimin koltuk altı çizgisini eşitliyorum. Yani şuraya gelmesi gerekiyor. Evet, ölçüyorum. Evet, 14 santim. Pazu düşüklüğüm. Bakın şöyle. Pazu düşüklüğümü veriyorum. Ve kol evimizi 24 santim yapmıştık. Hatırlarsanız omuzdan aşağıya 24 santim.
Hemen buraya 24 santimi veriyorum. Ortayı buluyorum. Bakın düzümü aldıktan sonra 1 santim aşağıdan 1 santim yukarıdan olacak şekilde bu şekilde yuvarlıyorum. Kol evim hazır. Hemen kol boyumu veriyorum. Kol boyumu ölçüyorum. 57 santim. 5 santimde astar kıvırma payı veriyorum. 62 santim. Kol genişliğimi veriyorum. 12 santim. Daha sonra düzümü alıyorum. Ve koltuk altıyla bilek kısmını birleştiriyorum. Eğer geniş değil de hafif dar bir kol istiyorsak hemen eğri rigamızı alıyoruz. Şöyle veriyoruz. Ve buradaki genişliğimizi alıyoruz. Bilek kısmından kıvırma payımı verdiğim için ekstra bir pay bırakmıyorum. Dikiş için omuz başı yine 1 santim dikiş payı bırakarak kesiyorum. İkinci kolu yerleştirirken yine çizgilerin eşit gelmesine dikkat ediyorum. Kumaşımın üzerine yerleştirip direkt kesiyorum. Kestikten sonra açıyorum iki kolu. Düzü düzüne bakacak vaziyette üst üste yerleştiriyorum. Ön ve arka kol oyuntusu için biliyorsunuz arka kolu 1 santim genişlettik. Kolumuzun bir tarafından da tıraşlama yapıyorum. Aynı şekilde yine buradan 1 santim giriyorum. Şu şekilde üst tarafla eşitliyorum. Yaka için bıraktığım 8 santim klapa hariç hemen ölçüsünü alıyorum. 17 santim ön yakam. Arka yakamın ölçüsünü alıyorum. 1 santim dikiş payını bırakarak 12,5 geliyor, yani 11,5. 17 daha 28,5 santim benim yakam yarısı. 28,5 yani normalde uzunluğu kaç santimmiş? 57. Hemen kumaşımı ikiye katlıyorum. Yine çizgilerime dikkat ediyorum. Kaçtı bizim klapımız? 8 santim. 1 santim üstten 1 santim alttan dikiş payı 10 santim. 10 santimi buluyorum. Yaka boyum 57 idi. Birer santim kenarlardan dikiş payı bırakıyorum. Evet. 58-59 dikiş payı ile birlikte. 10 santim genişliği. Yarım santimlik bir çıkıntı verdim. Yani kenarlardan yarım santim bir üçgenlik verdim. Yakam da bu. Arka pervaz için kumaşımı 2 kat katlıyorum. Arka yakamı alıyorum. Kumaş katı kumaş katına denk gelecek şekilde. Şuradan 1 santim dikiş payını veriyorum. Omuzu ön pervazımda olduğu gibi 7 santim yapıyorum. Ve şuradan şöyle bir yuvarlak oluşturuyorum. Arka pervaza, ceplerime, yakama ve ön klapalarıma tela kesip ütülüyorum. Cep için 24'e 28 şöyle bir dikdörtgen kestim. 2 parça. Astarlayıp normal düz cep kullanacağız. Astarımı 2 kat seriyorum. Ön parçamı alıyorum. Biliyorsunuz klapamın omuz payından 7 santim içeriden aldım. Hemen 7 santimi ölçüyorum. Etek kısmından da 20 santim içeriye girdim. Onun da ölçüsünü alıyorum.
kumaşımı düz olarak yerleştiriyorum. Parçamı kaldırıp klapamı yerleştiriyorum. Çizimin ucundan diğer uca kadar görüyorsunuz. Hemen astar payımın 7 santim olup olmadığını ölçüyorum, kontrol ediyorum. Ön taraftan yaklaşık 2 santim kadar dikiş payı bırakarak iniyorum. Arka astarı birebir yerleştiriyorum. Hemen arkada 7 santim kısaltıyorum astarımı. Kol için astarımı 4 kat yaptım. Kolumu yerleştirdim. Birebir 0 kesiyorum. Aynen kolda yaptığımız gibi astarımı da 2 kat olarak açıyorum ve buradan ön kol oyuntusu için 1 santimlik bir tıraşlama yapıyorum. Cebinde astarını kesiyorum. Şuradan 5 santim kadar katlıyorum. Astarı 5 santim kadar kısa kesiyorum. Ve kesim işlemimiz tamamlandı. Arka bedeni çizgilerimiz denk gelecek şekilde iğneledim. Komple arkayı önce dikiyorum. Ütüyle açarak güzelce ütülüyorum. Ön parçalarımı alıyorum. Düzü düzüne bakacak şekilde önce omuzları dikiyorum. Kolu alıyorum. Düzüne doğru katlıyorum. Tam ortadan omuz çizgisine yerleştiriyorum. Yukarıdan yuvarlayarak düzgün bir şekilde iğneliyorum iki kolu ve dikiyorum. Önce koltuk altına alıyorum. Dikişler birbirine denk gelecek şekilde ilk iğnemi buraya takıyorum. Daha sonra kol ucunu. Burada da yine dikkat etmem gereken nokta çizgilerimin denk gelmesi. Aynı şekilde bedeni de komple iğneliyorum ve iki tarafı dikiyorum. Cep için önce kestiğim parçayı üst tarafına iğneliyorum. Şuradan 5 santim açıklık bırakıp iki tarafını dikiyorum. Astarı alıyorum, alt tarafı kıvırıyorum ve üç kenarını bu şekilde dikiyorum. Köşeleri hafif kesiyorum. Öncelikle şuradan bir dikiş geçiyorum. Hemen altından bir dikiş daha geçiyorum.
ve kenarlarını bir parmak genişliğinde dikişle sabitliyorum kabana yerleştirmeden önce. Yaka başından itibaren 47 santim ölçümü alıyorum. Cebimi alıp buraya yerleştiriyorum. Kenardan bedene doğru 3 santim kalması yeterli. Ucundan incecik dikerek cebi tutturuyorum. Yakayı bu şekilde ikiye katlıyorum ve iki kenarından dikiyorum. Çeviriyorum kenarlardan. Şöyle 3 çevresine gaze dikiş çekiyorum. Diktiğim yakayı ikiye katlıyorum. Ortasını buluyorum. Ortayı ilk etapta orta dikişe denk gelecek şekilde iğneliyorum. Ucunu alıyorum. Şurada 8 santimlik klapa payımın olduğu yere denk getirip iğnemi takıyorum ve diğer taraf aynı şekilde. Ucundan incecik bir dikişle tutturuyorum astarlamadan önce. Arka yaka için kestiğim pervaz, telalladım. Şöyle bir arma yapıştırdım. Gördüğünüz gibi tersini çeviriyorum, ortalıyorum. Astarımın da ortasını buluyorum. Düzü düzüne bakar vaziyette yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi yaka kısmı aşağıya bakıyor. Ucunu alıyorum. Omuz başını. Şurada gördüğünüz gibi kalan bir fazlalık kumaşım var. Hemen onu da şöyle ortadan bir pile yapıyorum. Ve dikiyorum. Ön klapa ve astarı düzü düzüne bakar vaziyette bu şekilde yerleştirip önce başa ve sona iğnemi takıyorum. Boydan boya iğneliyorum. Arka bedeni düzü bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Ön bedenlerimi alıyorum. Önce omuzları dikiyorum. Astarı da önce omuzlar, sonra kollar ve bedeni birleştirerek bitiriyorum. Sonra birbirine ekleyeceğiz. Yakalar sırt sırta bakacak şekilde yerleştiriyorum masanın üzerine. Görüyorsunuz. Şöyle düzeltiyorum. Önce kollar. Kolları alıp çeviriyorum. Şu şekilde öpüştürme dediğimiz sistemi uyguluyorum. Düzünü alıyorum. Kolun da düzüne. Dikişler üst üste gelecek şekilde ilk iğnemi takıyorum. Önce kollar. Bedeni alıyorum, tutuyorum, üstüne yatırıyorum gördüğünüz gibi. Burada da ilk yapmamız gereken önce yakayı içeri kıvırıyorum, omuzları birleştiriyorum. Klapa ucunu alıyorum, iki ucu birbirine birleştiriyorum. Ve alt eteği.
boydan boya birleştiriyorum. İğnelediğim tüm yerleri dikiyorum. Evet, kabanımızın en son artık ön tarafı kaldı. Şu şekilde düzeltiyorum. Bakın arkadaşlar. Güzelce esneme yapmasın dikkat ediyorum. Uç kısmını da şu şekilde bakın kıvırıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir kıvırma payı oluşuyor zaten. Güzelce iğneliyorum. Burada dikkat etmem gereken nokta hangisi? Diğer tarafı kıvırırken şuradaki kıvırma payının eşit gelmesine dikkat ediyorum. Bakın bu hafifçe sarkıyor gördüğünüz gibi. Hemen onu düzenliyorum. Ve komple dikiyorum iki tarafı. Evet, kabanımın dikiş işlemi tamamen bitmiş durumda. Hemen şu ön yaka pat yerlerini alıp hafif bir tıraşlıyorum. İki tarafını da. Astar kısmının bir kolundan şöyle bir açıklık bırakıyorum. Ve buradan tüm kabanı çeviriyorum. Yine açık olan koldan uç kısımlarını düzeltiyorum. Ve kabanım bitti. Tabii ki kolları da çıkartıyorum. Açık kalan kısmı kolda tekrar dikiyorum, çevirip. Kollarımı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi kabanım hazır. İster 2 düğme, ister 3 ya da 4 düğme, tamamen keyfinize, zevkinize kalmış. Erkek yaka kabanımızı bitirdik. Umarım sizler için faydalı bir video hazırlamışızdır. YouTube kanalımıza abone olmayı, Instagram sayfamızdan bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videomuzda görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.